Herkese merhaba. Dersimiz porte ve anahtarlar. Hemen porte ile başlayalım. Porte yani dizek birbirine paralel 5 tane çizgiden oluşan ve bu 5 paralel çizginin de meydana getirdiği 4 tane aralıktan oluşan nota yazım aracı. Müzik hayatımız boyunca karşımıza çıkacak en önemli araçlardan bir tanesi. Porte olmadan nota olmaz. Notalar çizgilere ya da aralıklara yazılır sadece. Burada görebilirsiniz. Çizgiyi içine alacak şekilde bir yuvarlak ya da aralığa denk geldiğinde de iki çizginin tam arasında diğer çizgilere taşmadan çizilmelidir. Eğer diğer çizgilere taşarsa notanın hangi nota olduğunu anlayamayız. Tam böyle yuvarlak değil, böyle hafif böyle bir elips şeklinde de çizilebilir. Ama çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan notanın doğru çizgide okunur bir şekilde olması. Ve şimdi anahtarlardan bahsedelim. En çok kullanılan 4 tane anahtarımız var. Müzik derslerinden hatırladığınız kadarıyla en iyi bildiğiniz anahtarın sol anahtarı olduğunu zannediyorum. Anahtarlar frekanslarına göre ayrılıyor. Frekanslarına göre derken inceliklerine ya da kalınlıklarına göre. Örneğin ince sesler için sol anahtarı kullanılırken kalın sesler için fa anahtarı kullanılıyor. Burada insan seslerine örnek verebiliriz. Mesela ince kadın sesi soprano ve en kalın kadın sesi ise alto. Erkek seslerine geçtiğimizde ise en ince erkek sesi tenor, kalın erkek sesi ise bas. İnsanların bir ses sahası olduğu gibi enstrümanların da bir ses sahası var. Ve bu ses sahasına göre anahtar kullanılıyor. Anahtarların şöyle bir özellikleri var. Çizilirken başladıkları çizgiye adını veriyorlar. Sol anahtarı da burada ikinci çizgiden başlıyor. Öncelikle sol anahtarından başlayalım. Sol anahtarı ikinci çizgiden başlayan ve fark ederseniz bir G harfiyle de anımsatan bir anahtar. Sol anahtarını çizdiğimiz zaman bunun ikinci çizgiden başlaması çok mühim. Çünkü ikinci çizgiden başladığında artık bu sol anahtarı başladığı çizgiye adını veriyor. İkinci çizgiye yazılan nota sol notası oluyor. Sol anahtarı ince sesler için kullanılan bir anahtardır. Aynı zamanda treble clef İngilizcesinde yani tiz anahtarı, tiz sesler için kullanılan anahtar anlamına geliyor. Müzik derslerinde karşımıza çok fazla çıkıyor. Çıkmasının sebebi de flüt, melodika, piyanonun sağ eli gibi ya da gitar gibi çok fazla sayıdaki enstrümanın sol anahtarıyla kullanılmasından dolayı. Anahtarların şekilleri biraz harflerden yola çıkılarak yapılmış ve zaman içerisinde gelişerek bugünkü halini almış. Sol anahtarı G harfine benziyor demiştik. Her notanın karşısına denk gelen bir harf var. Gitar çalanlar iyi bilir. Genelde akor şifreleri bu harflerle gösterilir. Mi'den başlıyor şu anki notamız. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi şeklinde devam ediyor. Bunların da harf olarak karşılıkları E, F, G, A, B, C, D, E. E'den E'ye yani bir oktav ses sahasındaki notalar ve ona karşılık gelen harfler burada yazıyor. Burada kontrol edebilirsiniz. Sol notası da G harfiyle gösterildiği için sol anahtarı da G harfine benzeyen bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sol anahtarı harfe karşılık geldiğini söylemiştik burada da. Yani G clef, treble clef, tiz anahtarı ya da sol anahtarı olarak kullanabiliriz bu anahtarın isimlerini. Sol anahtarının çizimiyle ilgili zannediyorum ki ilkokuldan bu yana çok fazla çizilmişlerdir ama yine bazı arkadaşlarımız da kafa karışıklığı meydana getiriyor. Hatırlayamayabiliyoruz çok fazla çizmediğimizden dolayı. Sol anahtarının çizimi ise çok basit. İkinci çizgiden başlıyoruz ve ikinci çizgiyi belirttikten sonra üçüncü çizgi ile birinci çizgi arasında sanki ters bir C yapıyoruz. Oradan yukarı çıkıyoruz ve direkt aşağı gelip şöyle bir kıvrımla bitiriyoruz. Bu kadar.
Evet, fa anahtarı. Fa anahtarı da bas sesler için kullanılıyor. Bas sesler için derken en kalın erkek sesi olarak bahsetmiştik bastan az önce. Aynı zamanda da kalın sesler çıkaran enstrümanlar, yani cello gibi, kontrbas gibi kalın sesleri notaya dökmemiz gerektiğinde fa anahtarıyla yazmamız gerekiyor. Eğer sol anahtarıyla yazacak olursak yazdığımız notanın çalınması gerektiği yerden değil, bir oktav yukarısından, yani daha ince sesten çalınması gerekir. Fa anahtarı da İngilizce'de bass clef ya da F clef olarak kullanılıyor. F clef olarak kullanılmasının sebebi de fa notasının harf simgesinin F harfi olmasıdır. Çok basit çizimi 1, 2, 3 ve 4. çizgiden başlıyor. Sanki böyle bir yarım kalp çiziyormuşuz gibi tamamlıyoruz. Sonra da bu 4. çizgiyi arada kalacak şekilde bu 3. ve 4. aralıklara birer nokta koyuyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu iki tane aralığın arasında kalan çizgiyi, yani 4. çizgiyi artık buraya nota yazıldığında adını fa anahtarından alarak fa notası oluyor. Evet, do anahtarı ile devam edelim. Do anahtarı, iki tane do anahtarı var demiştik arkadaşlar. 3. çizgiye ve 4. çizgi do anahtarı. 3. çizgiye yazılan do anahtarına alto clef ya da alto anahtarı, ne demiştik? Kalın kadın sesi anlamına geliyordu. Bu do anahtarı daha kalın ince seslerde kullanılıyor. Ne demek bu? Örneğin insan sesini soprano, alto, tenör ve bas olarak ayırt ederken yaylı enstrümanlardan örnek verecek olursak keman, daha kalın sesli olan viola, ondan daha kalın sesli olan cello ve ondan daha da kalın sesli olan kontrbas olarak düşünebiliriz. Burada da viola enstrümanı 3. çizgi do anahtarı kullanılarak çalınıyor. Peki tamamen 3. çizgi olarak mı kullanılmalı? 3. çizgi do anahtarında bir ses sahası var tabii ki. Eğer çok da böyle ince seslere gidecek olursa haliyle burada bir ek çizgiler belirmeye başlayacak. Ek çizgileri ileriki dersimizde göreceğiz. O ek çizgilerde okumada bir karışıklık yaratacağı için portenin içerisinde bir sol anahtarı yazılarak o çok ince sesler sol anahtarıyla gösterilip tekrar do anahtarına geri dönebilir. Dördüncü çizgi do anahtarı ise tenor anahtarı, yani bastan daha ince olan anahtar. Tenor clef deniyor ya da 4. çizgi do anahtarı deniyor ya da C clef deniyor İngilizce'de. Neden? Do notasına harf olarak C harfi karşılık geldiği için. Bunda da arkadaşlar tenor anahtarında trombon kullanılıyor. Trombon gerçi çok geniş bir ses sahasına sahip enstrüman. Trombon sol anahtarına denk gelecek, tizlikteki notaları da çıkartabilir. Fa anahtarına denk gelecek, kalınlıktaki notaları da çıkartabilir. Ama orta seslerden, yani trombonun normal çalındığı aralıklarda ise 4. çizgi do anahtarı kullanılır. Do anahtarının çizimiyle ilgili olarak arkadaşlar 2 tane dik bir çizgi çiziyoruz ve 3. çizgi do anahtarı çizeceksek eğer 2. çizgiyi ve 4. çizgiyi ortaya alacak şekilde 2 tane ters C harfi çiziyoruz. Neden? Do notasını temsil eden harf C harfi. Burada 2. ve 4. çizgiyi
tam ortaya alacak şekilde iki tane C çizip ve bu C'leri ortadan birleştirdiğimizde çok güzel ve artistik de bir görünümlü Do anahtarı meydana geliyor. Burada da ise arkadaşlar 4. çizgi Do anahtarındaysa 3. çizgiyi ve 5. çizgiyi ortaya alacak şekilde iki tane C'yi çiziyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Yani bunları birleştirdiğimiz yerde burada 4. çizgi ortada kalacak. Burada ise 3. çizgi ortada kalacak.